Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda kafaları karıştıran en büyük sorunu çözeceğiz. Robot. Bizim robotun bildiğiniz üzere burada taşları, yönetme taşları vesairesi var. Bunu nasıl kombolayacağız? Bunu ne yapmamız lazım? Nereye hangi taş koymamız lazım? Onun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Kısa ve net bir şekilde anlatmayı düşünüyorum elimden geldiği kadarıyla ve sizlerin de daha iyi anlamasını diliyorum. Çünkü bayağı karışık gözüküyor ama basit. Ya basit de değil de mantığını çözdükten sonra basit yani öyle diyeyim ve sizlere şimdi ben mantığını anlatacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar robotta yönetim taşları. Bunlar bizim temelimiz. Tamam mı? Bu yönetim taşlarında 3 sınıf var. Yakın dövüş, menzilli, fayda. Fayda sadece bize etki veriyor. Mesela şu an bizim bu açtığımız mavi şey bize gelen 30 tane 30 tane düşman vuruşunu direkt engelliyor arkadaşlar. Hani bu pek bence mantıklı değil. Çünkü düşmanlar bize geldiği zaman ardı ardına vurduğu için 30 saniyede eritirler. O yüzden pek mantıklı değil bu. Hani benim kendi düşüncem tabii yine yapmak isterseniz yaparsınız. Veya şu hemen bize bariyer veriyor mesela. 5 saniye süren bir bariyer veriyor mesela. Bu fayda kısmı tamamen kendi karakterimize faydalı olan, kendi karakterimizi koruyan veya kendi karakterimize can basan yönetim taşları. Diğeri ise menzilli. Uzak mesafeden vuran, bak mesela ateş böceği atıyor. Gidip patlıyor. Ne bileyim şunu atsın mesela yıldırım atıyor. Bunlar da robotumuzun uzak mesafeden vuracağı menzilli yetenekler demeyeyim de merkez ana yönetim taşları. Diğeri ise yakın dövüş arkadaşlar. Bu yakın dövüşte robotumuz gidiyor yakından vuruyor böyle. Tamam. Şimdi ana mantığımız bu. Merkez noktalar bu arkadaşlar. Sizin burada merkez noktaları şu akort taşlarıyla destekleyip en verimli hale getirmeniz gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi ben bir fayda taktım. Tamam mı? Ve bir de yakın dövüş taktım. Şimdi burada arkadaşlar burada akort taşlarının hepsinin üstünde ne olduğu yazıyor. Bak menzilli ve yakın dövüş. Burada mesela menzilli yakın dövüş fayda yazıyor. Tamam mı? Burada hepsi yazıyor. Ekstradan altta da yeşil tikler var. Bunu neye göre ayarlıyoruz? Mesela bu yakın dövüşte ne var? Sadece yakın dövüş var. Bu faydada ne var? Bekleme süresi, süre, fayda var. Burada Burada da ne yazıyor mesela? Burada yakın dövüş menzilli yazıyor. Buradaki yakın dövüşle buradaki yakın dövüş steklendiği için yani aynı olduğu için bunu bu tarafa atarız. Ama ben bunu tutup buraya atarsam bu aktif olmaz. Niye? Burada menzilli ve yakın dövüş yazdığı için aktif olmaz. Ne yazması lazım? Bizim faydada ne yazıyor? Bekleme süresi, süre, fayda. Bu üçünden biri yazması lazım. Burada mesela ne yazıyor? Fayda yazdığı için ve yakın dövüş yazdığı için direkt iki tık olmuş. Bunu buraya koyarsam bu aktif olur. Hani mantığı bu şekilde. Onu söyleyeyim. En azından daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Şimdi mesela burada hiç ne yakın dövüş var ne bekleme süresi fayda var. Burada sadece atış var. Bunu nereye koyarsam koyayım iki tarafta da X olur. Niye? Atış yazan diye bir yönetim taşı takılı olmadığı için. Buradaki mantık bu. Peki sizin burada yapmanız gereken ne? Yaptığınız build'e göre burayı kombolayıp ona göre hem build'inizi desteklemek hem de en verimli halde çalıştırmak. Mesela örnek veriyorum. Ben büyücüde yıldırım build'i yaptım. Size hemen bir robot şeyi yapayım. Temel mantığını anlattım. Nasıl olduğunu anlattım. Şimdi sizlere e, yapmanız gereken şekilde yapmanızı söyleyeceğim, anlatacağım. Yıldırım build'i yaptım büyücüde. Örnek veriyorum. Şimdi yönetim taşlarına geldik. Bize ne yaptık? Yıldırım build'i yaptık, değil mi? Şimdi şöyle bakıyorum. Ateş böceği. Bu ne? Yıldırım fırlatarak hasar veriyor. Tamam. Bu ne? Bu da her saniye işte yeteneği yönlendiriyor. Bu ne? Bu da elektrik yükleyerek işte fırtına oluşturuyor.
Biz ne yaptıydık? Yıldırım yaptık. Bunu attım. Tamam. Sonra ikincil olarak ne koyayım? Mesela ben buraya baktığım zaman ne diyor? Atış, yayma, menzilli. Ben bir de yakın dövüş koymak istiyorum. Niye yakın dövüş koyuyorum? Çünkü örnek veriyorum. Ben uzaktan ateş edeceğim ya. Bizim robot da yanlarında olsun. Bunların önceliği bizim robota olsun. Hemen yanlarına gitsin. O mantıkla yapıyorum, örnek veriyorum. Şimdi burada diyor ki mesela önündeki tüm düşmanları isabet ederek işte hasar vurur. Burada diyor ki pusuya düşürerek aynı hedef birden fazla vurabilir diyor. Burada da diyor ki işte öndeki düşmanlara hasar veriyor. Burada da diyor ki yapacağı hızlar bacaklarını hemen döndürerek tüm çevredeki düşmanlara vurabilir. Ben burada en çok hasar vereni seçmeyeceğim. Niye seçmeyeceğim? Bana göre mantıklı şu. Niye? Diyor ki düşmana işte 8K hasar vurur. Aynı hedefe bir seferden daha fazla vurabilir. Ben bunu koymak istiyorum. Bunu koydum. Bak şimdi gidiyor, vuruyor. Bak hemen iki hedefe vurup gidiyor. Gördünüz mü? Arada da yıldırım atıyor. Şimdi ben bu iki tane yönetim taşını desteklemem lazım. Alttan şeyi vermem lazım. Siz şey yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Bir tarafı tamamen karaktere yönelik fayda yapabilirsiniz. Bir tarafı tamamen hasar yapabilirsiniz. Öyle yaptığınız zaman taşların bazılarını seçemiyor, bazılarını seçebiliyorsunuz. O şekilde de şimdi bir combo yaparız şunu yaptıktan sonra. Şimdi ben buna ne verdim? Yıldırım verdim. Bir ek hedefe hasar verir diyor. Şimdi ben daha fazla hedefe hasar vermesini istiyorum. Burada taşlarda diyor ki yayma yeteneği 10 ilave düşmana hasar verir. Ben bunu takabilir miyim? Buraya takayım. Bak bunda hem yakın dövüş var hem de menzilli var. Gördünüz mü? Burada iki tarafı da stackledim. Bak fazla fazla vuruyorum düşmanlara. Niye? Çünkü ilave ekstra 10 düşmana daha vurmasını istediğim için böyle bir yıldırım akımı oluşturdum. Sonra ben bunu daha da desteklemek istiyorum. Şimdi sizin buradaki vereceğiniz karar şu. Siz burada hasar azaltma da alabilirsiniz. Tamam mı? Bak fayda yazıyor. Fayda neydi? Kendimize de etkisi olan şey. Ben burada biraz hasar azaltma istiyorum mesela. Hani biraz daha hem benim karakterim dayanıklı olsun hem böyle vursun. Ekstradan bir de ben güçlendirme alayım. Hani burada hem kendimize yönelik bir şey yaptık hem de robotumuzla ekstradan hasar vuruyor. Tamam. Şimdi geldik buraya. Yakın dövüş. Arkadaşlar burada ben ne yapmasını istiyorum karakterin yakın dövüşken? Saldırı hızı mı? Mesela örnek veriyorum daha hızlı saldırsın. Saldırı hızını attım. Şu an daha hızlı saldırıyor mesela. Anladınız mı? Ondan sonra benim bu vurduğum şey daha çok hasar versin istiyorum mesela. Tamam mı? Mesela daha çok hasar versin. Örnek veriyorum. Kritik vuruş hasar bonusu. Kritik vuruş hasar bonusu alayım. 7K vuruyordum. Şimdi kritik vuruş hasar bonusu sayesinde 14K'ya 26K'ya falan çıktı. Şimdi bunlara bu kadar serikle vururken ben ne istiyorum ekstradan? Bu mobları yavaşlatsın mı? Burada şey var mesela. Nerede o? Hemen bakalım. Çünkü hepsine ezber değilim arkadaşlar yani. Daha yeni gördüm ya. Bir dakika arıyorum. Kusura bakmayın. Hmm. Aa daha yeni gördüm şaka gibi. Ha burada. Bak diyor ki yıldırım hasarı vermek düşmanları 2 saniyede sersemletir. Ben bunu ekstradan bir de sersemletmek istiyorum bu düşmanları. Şimdi burada yaptığımız işlem ne oldu? Burada hem kendimize buff kazandırdık hem ilave 10 düşmana hasar verdik. Ekstradan bak bir de gördüğünüz gibi sersemliyorlar arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada da bunları buffladım.
Stekledim, saldırı hızını aldım. Ondan sonra kritik vuruş hasarını aldım. Hasarı yüksek olsun diye. Veya siz hasarını yüksek olsun istemiyor musunuz? Başka şeyi seçebilirsiniz. Mesela yaptığınız build'e göre de değiştirebilirsiniz. Mesela mananız mı yetmiyor? Koy kardeşim şunu. Birincil kaynak kazanmak istiyorum diyebilirsiniz. Burada bunu vururken siz ekstradan kaynak kazanımında kazanabilirsiniz. Ya, mantık bu şekilde arkadaşlar. Hani buradaki yönetim taşlarını buradaki taşlarla destekleyip robotunuz ne yapmasını istiyorsanız o şekilde yaptırabilirsiniz. Hani mantık bu. Ben mesela şimdi ne yaptım? Hem alan hasarı verdim. Alan hasarı verirken ben bir de sersemlesinler. Onu istedim. Ekstradan bir de sersemliyorlar. Bunu başka bir şeyde yapabilirsiniz. Burayı da ekstradan okuyarak. Tam detaylı girmek istemiyorum. Çünkü videoyu uzun bir video olur. Artık bu şekilde ekstra anlatmadığım bir şeyler belki vardır, belki yoktur. Kendimce hani en iyi şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Çünkü yanlış bir şeyler de anlatmak istemedim. Bu arada bunların malzemesini çoğu kişi biliyordur. Burada haritada dur şuradan çıkalım. Nereden düşüreceğinizi de söyleyeyim de. Çoğu kişi biliyordur da yine de ben söyleyeyim. Belki bilmeyen arkadaşlar falan vardır. Şu oyun hala takılıyor ya. Hasbinallah ve ni'vel mekil. Bu arada büyücüyü açtım. Fena mülk bir büyücü gelecek. Haberiniz olsun. Tamam. Şimdi haritada şöyle yeşil alanlar var. Burada mangal diye yer var. Hatta gideyim göstereyim. Sonra göstermedi. Olmayalım. Her şeyi anlatayım da eksiksiz olsun en azından. Dadadan, dadadan, Not in town. not in time. Şimdi gidelim. Nerede mangal? Şu. Buz tutmuş mangal. Şu bitkileri alalım. Time to do that. Bitkiler önemli. Şunu da keselim. Hazır geldik gördük. I'm low on energy. Unknown energy. Sinerji. Aa, burada iyi bitki var ha. Severik severik. Şimdi burada mangal var arkadaşlar. Bu mangalı yaptıktan sonra sizlere bu robot parçalarını atar. Tamam mı? Bu robot parçalarını atar. O robot parçalarını buradan kazabilirsiniz. Ekstradan bir de bizim holümüz nerede? Hol. Işından. Gevşek taş. Gevşek taş. Bizim holümüz burada. Bir de ekstradan burada zindanlar var. Yeni gelen zindanlar. O zindanları da şey yapabilirsiniz. Zindan sonunda rahat bir şekilde oradan da kasabilirsiniz. Ekstradan bir de bir şey göstermek istiyorum. Şöyle gelelim. Zaten bu zindanlar hakkında video paylaştım. Onu da video sonuna koyarım. Oradan da izlemek isterseniz harita etkinlikleri ve zindanlar hakkında diye bir video çektim. Oradan da bu harita etkinlikleri ve zindanlar hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik buraya. Burada şey var. Sunak var. Bu sunakta ateşten çekirdek var. Arkadaşlar bu yeni geldi. Son güncellemeyle geldi. Bunu çoğu kişi soruyor bu ne diye. Bunu burada açıyorsunuz. Bunu düşürme yerinizde o daha deminki gösterdiğim mangaldan şansınıza düşüyor bu. Bunu düştükten sonra o şekilde açabiliyorsunuz kapıyı. Bir de bu kapıyı açmadan önce şu kuleden Zolt'un şeyini korumasını alın. Eğer bu kapıyı açarsanız buradan koruma alamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Tamam, video bu kadardı. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Robot hakkında en azından combo mantığını vesaireyi her şeyi anladığınızı düşünüyorum. Eksik anlattıysam, yanlış anlattıysam veya doğru anlatmadıysam kusura bakmayın. Yani
elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Onu söyleyeyim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.